Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizi Brezilya mutfağına götürüyorum. Brezilya mutfağından hoskinha yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1 su bardağı sütü kasemize alalım. Harika bir çörektir. Hemen belirteyim. 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket de mayamızı ekleyip güzelce karıştıralım. Bu ön mayamız olacak. Tezgahta iyice karıştırdıktan sonra bir 10 dakika bekletelim. Ben burayı sizin için hızlı çekim yaptım. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle 10 dakikada hafiften köpürecek üstü. Bu demektir ki mayamızı aktif hale getirdik. Bakın. Şimdi istediğimiz kıvama gelmiş. Diğer malzemelerimiz 2 tane yumurta, yarım su bardağı su, musluktan değil de arıtılmış su kullanın. 1 paket vanilya, 1 fiske tuz. Hepsini yine pürüzsüz oluncaya dek güzelce bağlayalım. Hani böyle üstüne un ekleyip yoğurmayın. Önce bir bağlıyoruz. Hepsini tek bir malzeme gibi yapıyoruz. Daha sonra unumuzu ilave edelim. Toplam un miktarı bende 5 su bardağıydı. Ama dikkatli ekleyin lütfen. Şöyle kabaca bir kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı ilave ederek elimle yoğurmaya başlıyorum. Bakın size şöyle göstereyim. Bir dolu yemek kaşığı diyebilirim. Ama her zaman belirttiğim gibi iyi bir ev hanımının evinde bir tartısı, hassas tartısı, bir de kelepçeli kalıbı mutlaka bulunmalı. Yani borcamla her şey yapamayız. Onu da belirteyim. Şimdi kabaca bir toparladım. Yani 1 dakika gibi bir süre tuttu. Tezgaha biraz un serpip o yarım yamalak karıştırdığım hamuru tezgaha alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, varsa bir mutfak şefiniz 5 dakika mutfak şefinde yoğurun. Yoksa benim gibi tezgaha alıp güzelce bu şekilde yoğurarak hamurumuzu fıstık gibi bir hale getirelim. Bu arada parantez içerisinde belirteyim, bende 3 tane mutfak şefi var. Kullanmaya dolapta duruyor. Ben tariflerimde kullanmıyorum. Hep elimle yapıyorum. Herkeste mutfak şefi yoktur diye göz önünde bulundurarak. Şimdi 5 dakika yoğurdum. Bakın oldukça yumuşak, sünen ama elime de yapışmayan nefis bir hamur elde ettik. Yumuşaklığını da sevgili arkadaşlarım sizlere şöyle göstereyim. Bakın elinizi bastığınızda sanarsınız bir köpük. Öyle yumuşak, güzel bir hamur. Mayalanmaya bırakalım. Ben bugün mayalanma işlemini bahçemde yaptım. Toplamda 1 saat sürdü ama 6 saniyede keyifle izleyebilirsiniz. Bu hızlı çekimlere ben de bayılıyorum. Hamurun bu kabarması çok güzel bir duygu veriyor. Ve yaklaşık 1 saatin sonunda hamurun mayası gelmişti. Şöyle bir havasını alıyorum. Bu tarifimizde tepsimize yağlı kağıt sermiyoruz sevgili arkadaşlarım. Sadece tereyağı ile bolca yağlayın veya margarin de olur. Un serptiğim tezgaha mayası gelmiş hamurumuzu komple alalım. Bu arada dikkatinizi çekerim. Siz hamurun kıvamına dikkat edin. Ne kadar güzel bir kıvamı var. Şimdi bu hamuru kabaca bir toparlayıp 2 eşit parçaya bölelim. Bu arada benimkinin biri küçük biri büyük olmuş da onun sebebi sevgili arkadaşlarım, ben çekimlerde kameraya bakıyorum, kenara, kıyıya, köşeye çok yani dikkatimi verdiğim 5-6 yer var. O yüzden bazen böyle tarifte minik şaşmalar olabiliyor. Şimdi 2 eşit parçaya böldüm. İkisini de ortaya katlayıp kocaman birer beze alarak tezgaha hazırladım. Tekrar belirtiyorum, bu tarif Brezilya'nın geleneksel çok ünlü bir çöreği. İsmi hoskinha diye geçiyor. Hatta başına bir duyulmaz R bile ekleyebilirsiniz. Hoskinha gibi. Ama ben hoskinha diyeyim ki hepinizin aklında kalsın. Bugün bu tarifi, yani dünya mutfaklarında sizi gezdirmeye devam ediyorum. Bu tarifi sunduğum için de çok mutluyum. Şimdi bir tane bezeyi aldık. Çok az un serperek tezgahta 1-2 dokunuşla kolaylıkla açabilirsiniz. Hamur çok yumuşak olduğu için açmanız 1 dakika bile sürmüyor. Yaklaşık 30 santime 40 santim çapında olacak şekilde açtım. Şimdi ilk bezemizi açtık. Onu kenara alıyorum. Ama siz böyle benim gibi üstünü kapatmayın. Çünkü sonra göreceksiniz yapıştı. Siz bu şekilde kenara alın. Ben kadraja sığsın diye her şeyi bulunduruyorum etrafta. Şimdi ikinci bezeyi de yine 1-2 dokunuşla açarak bitiriyorum. Özellikle bir konu daha var, onu da belirtmek isterim. Bu tarifin orijinali mayalı hamuru normal burgu yaparak tepsiye diziyorlar. Ama ben
tarifi biraz modifiye ettim. Bu şekilde sundum sizlere. Tarifimizin en önemli malzemesi süt reçeli. 100 gram süt reçelimiz var. Hem Türkiye'de hem Almanya'da her yerde kolaylıkla temin edebilirsiniz. Almanca ismi Milchmädchen olarak geçiyor. Sevgili arkadaşlarım, 100 gram süt reçelini hamurun orta katına bir hamur kartıyla boş yer kalmayacak şekilde güzelce sürelim. Yani böyle bir lezzet olamaz. Ne güzel işte, dünyada böyle mutfaklarda öğreniyoruz. Gerçekten muazzam bir kombinasyondu. Üzerine de 100 gram Hindistan cevizimiz var. Onu da bolca üzerine serpelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, az önce bir bezeyi açmıştık. Ben tabii onu pat diye katladım. O biraz yapıştı ama sorun yok. Tarifime hiçbir dezavantajı yok. Dikkatlice açtım ama siz göz önünde bulundurarak açtığınızda kenara alın. Veya birini açıp sonra diğerini açın. Hani sizin benim gibi videoyu çekmiyorsunuz sonuçta. Şimdi ikinci bezeyi de ilk bezenin üzerine güzelce kapatabildiğiniz kadar kapatın. Bunlar çok önemli detaylar değil. Önemli olan 2 tane beze üst üste, iç katmanına da süt reçeli ve Hindistan cevizi temas etsin. Şimdi şöyle bir düzeltiyorum ve tekrar 2'ye katlayarak tarifimizin ilk aşamasını bitiriyoruz. Tezgaha bu arada çok az un serpiyorum. Bu tarz tariflerde çok un kullanmayın. Ekmek değil sonuçta, bu bir çörek pastagillerden. O yüzden çok un olursa güzel olmaz. Şimdi bir kıyısını köşesini düzelttim. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu yaklaşık 2 santim çapında diyebilirim. Bir rulet yardımıyla boydan boya komple hepsini keselim. Bazıları ince, bazıları kalın olabilir, hiç sorun değil. Tepsiye aldığınızda hepsi kabarıyor ve aynı seviyeye geliyor. Ve şekil vermek için ilk baştaki biraz küçüktü. O yüzden tek tur onu doladım. Ama ikinci de göstereyim. İlk önce kendi ekseninde, sonra da burma yaparak bu şekilde bitirerek tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizerken de kıyısını köşesini birbirine denk düşürün. O kadar güzel bir hamur ki sevgili arkadaşlarım, verdiğiniz şekilde kalıyor. Sade bile yapabilirsiniz, yani süt reçeli yoksa evde sade böyle yapın, pişirin. Kahvaltıda tereyağı ve reçelli yiyin, çay saatlerinizde yiyin, o kadar güzel. Ama tabii ki Brezilya mutfağının geleneksel tarifini orijinaline uygulayıp tadına bakmanızı da tavsiye ederim. Ve bütün çörekleri aynı şekilde kıvırdım. Burgu yaparak tereyağı ile yağlamış olduğum tepsiye hepsini dizdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, fazla gelirse burgunun birine dolayın. Ben de öyle yaptım. Yani mümkün mertebe tam denk düşsün. Şimdi çok güzel görünüyor. Şimdi çöreklerimizin üzerine bir mutfak havlusu örtüp yaklaşık 30 dakika tepsi mayası verdik. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiç boş yer kalmadı. Muazzam bir şekilde kabardı. Çöreklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 40-45 dakika pişmeye gönderdik. Her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun. Ben yaklaşık 45 dakika pişirdim. Yani size nasıl söylesem, böyle çizgi filmlerinde vardır ya çörekler. İnanın ki onun gibi görünüyor. Fırından çıkardım. Üzerine sürmek için 3 yemek kaşığı süt reçelimiz var. Onun içerisine de 2 veya 3 yemek kaşığı kadar süt ilave edin. Ben 2 yemek kaşığı ilave ettim, tam denk düştü. Şöyle sürülebilir bir kıvama getirin. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu süt reçelini henüz kaynar olan çöreklerin üzerine hiç boş yer kalmayacak şekilde sürün. Hatta bir tarifte de, yine bu Brezilya çöreğinin bir tarifinde de süt reçelini o kadar çok dökmüştü ki çörekler ıslanıp çekmişti, pandispanya gibi. O tarzda yapabilirsiniz ama orijinalinde sadece üzerine sürüp Hindistan cevizi serperek bitiriyoruz. Yani nefis bir kombinasyon. Ben yediğim için tadını biliyorum. Çok güzel bir çörek. Hoskinya'yı mutlaka denemenizi isterim. Üzerine bolca Hindistan cevizini serptik ve çöreğimiz sunum için hazır. Hemen size şöyle büyük, her türlü açıdan gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sizlere Brezilya mutfağının çok geleneksel bir çöreğinin tarifini sundum. Sevgili arkadaşlarım, ismi Hoskinya diye geçiyor. Süt reçeli ve Hindistan cevizi ile tereyağı ile yapılan şahane bir çörek. Hemen doku testine geçiyorum. Bir tanesini kopardım. Birbirine yapışması gerekli zaten. Orijinali de böyle.
Hepsinin birbirine yapışmış olması gerekli. Pamuk gibi yumuşacık bir çörek. Bakın sevgili arkadaşlarım, ben tarifi birebir orijinal uyguladım. Ama siz arzu ederseniz ara katmanlarına şeker ve tarçın serpebilirsiniz. Fındık, ceviz serpebilirsiniz. Ben bugün Hoskinya'nın size orijinal reçetesini sunmak istedim. Hemen bir doku testi daha yapıyorum. Bu vesileyle Brezilya mutfağına da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten harika bir lezzetmiş. Yumuşacık, çok güzeldi. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.